Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem özel günlerinizde hem de bayramlarda yapabileceğiniz çok lezzetli, çıtır çıtır ve gevrek bir gün sonra bile çıtırtısını kaybetmeyen ve şerbeti asla şekerlenmeyen midye baklava tarifi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Tencereme 4 su bardağı şeker ve 5 su bardağı su ekledikten sonra 1 ince dilim limon koydum ve bu şekilde kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra 20 dakika daha kaynatıyorum ve gördüğünüz gibi böyle köpüklenmeler olması gerekiyor. Çok önemli. Evet, kıvamını da baktıktan sonra yarım çay bardağının yarısı kadar soğuk su ekliyorum ki şekerlenme olmasın. Gördüğünüz gibi soğuk suyu eklediğim halde bile kıvamında seyrelme falan olmadı. Şimdi size nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Kaşığımı boş bir şekilde kenara alıyorum. Ve soğuduktan sonra en son kalan damlayı böyle tırnağıma damlatıyorum. Bakın hiç ters çevirdiğim halde bile hiçbir şekilde akma falan olmuyor. Hazırladığımız şerbeti soğuması için kenara aldım ve şimdi tatlımın hamurunu yoğuruyorum. Bunun için 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı su ve 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım yemek kaşığı da yumuşak tereyağı ekledikten sonra ununu ekleyerek 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 çimdik tuz da ekliyorum ve ununu kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Unun miktarı kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet, bütün malzemeleri ekledikten sonra spatula yardımıyla hamurumu bu şekilde toparlayana kadar karıştırıyorum. Bu hamurdan tam 2 tepsi midye baklava çıktı arkadaşlar. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Evet, bu aşamadan sonra hamurumu unlamış olduğum masaya alıyorum ve bu şekilde bu hareketlerle yoğuruyorum. Burası çok önemli. Oldukça pürüzsüz bir hamur olması gerekiyor. Ve uzun süre yoğurmak gerekiyor. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir hamur yoğurdum. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra hamur kartı yardımıyla eşit parçalara ayırıyorum ve her parçayı mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyorum. Toplamda 20 adet beze çıktı. Şimdi bezelerimi masama aldım ve bolca nişasta serpiyorum. Daha sonra servis tabağı büyüklüğünde açıp onar onar üst üste diziyorum. Bu aşamada arkadaşım bana yardım ediyor sağ olsun. Beraber 4 tepsi baklava yapmıştık. Evet arkadaşlar, bayrağı şimdi ben devraldım. Birinci grubumuzu bu şekilde alıyorum ve merdane yardımıyla 40 santim büyüklüğünde olana kadar açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi 40 santim boyutunda açtıktan sonra her katı tek tek ayırıyorum ve bu sefer çok fazla nişasta serpmeden hafif yapışmaması için çiseliyorum gördüğünüz gibi. Bu teknikle bir tepsi normal düz baklava da yapabilirsiniz. Gerçekten katları inanılmaz böyle tane tane oluyor, emin olabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar yufkalarımı alıyorum ve merdane yardımıyla incecik olana kadar açabildiğim kadar açıyorum arkadaşlar. Burası çok önemli.
Evet, gördüğünüz gibi yufkalarımı açtım. Bu aşamadan sonra artık açmıyorum ve bu şekilde incecik sıkı sıkı sarıyorum. Daha sonra hamur kağıdı yardımıyla birer parmak kalınlığında kesiyorum. Evet, başlarında böyle boş olduğu için tekrardan üst üste koydum ve biraz daha inceltip tekrar sarıp tekrar kestim gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Evet, şimdi kestiğimiz her parçayı bu şekilde bastırıyorum ve daha sonra merdane yardımıyla tek taraflı olarak açıyorum ve inceltiyorum oldukça gördüğünüz gibi. Daha sonra istediğimiz iç harcını koyup uç uça getirip kapatıyorum. Bu şekilde midye şekli oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi midye baklavalarımı yaptım ve fırın tepsilerime yerleştirdim. Bu birinci tepsimdi. Daha sonra önceden hazırlamış olduğum sade yağımdan erittim ve her baklavanın üzerine birer yemek kaşığı döküyorum. Yağ döktükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Diğer tepsiden gösteriyorum. Tatlılarım kızardı. Gayet istediğim gibi oldu. Sade yağın etkisiyle üzerinde asla böyle siyahlanma falan yok. Bakar mısınız nasıl güzel kabarmış, böyle resmen silikonlu dudak gibi olmuş ama gerçekten çok güzel. Özellikle katların arası böyle bomboş. Çok lezzetli bir tatlı oldu. Emin olabilirsiniz diyorum. Evet, gördüğünüz gibi tatlım fırından çıktı. İlk sıcağı geçtikten sonra soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum ve yaklaşık 4-5 saat sonra üzerine süsleyip servis ediyorum. Evet, tatlımı da süsledikten sonra 5 saatte şerbetini çekmesini bekledim ve bakar mısınız? Önce bir görüntüsüne bakın. Şöyle bakar mısınız? Yani incecik açtığım halde bile bakın inanılmaz güzel kabardı ve katlara bakın böyle tek tek sayılıyor. Şimdi hemen çıtırtısını dinletmek istiyorum size. Bu tatlımın şerbetini döktükten sonraki 5 saat sonrası, bir de ertesi günkü halini de çektim. Onu da izleyin lütfen. O kadar güzel, gevrek ve çıtır oldu ki böyle çatala gelmiyor yani, inanın, ve çok hafif oldu. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımı özellikle bir gün sonra göstermek istiyorum. Hem çıtırtısını nasıl koruyor hem de şerbetinin kıvamını ve asla şekerlenmediğini siz de görüyorsunuz. Akışkan bir şerbet. Onu özellikle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Asla şekerlenme yok. Bakın hala akışkan bir şerbeti var. Ve bakın hala böyle asla yumuşama, hamurlaşma yok. Emin olabilirsiniz diyorum. Şuraya bakın. Ve gayet güzel, şerbetini de çok güzel çekti. Lütfen bana güvenin. Hem tatlıyı ve hem şerbeti verdiğim tarife sadık kalarak lütfen yapın diyorum. Yani gerçekten bana teşekkür edeceksiniz diyorum. Ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.